Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün yine çok hoşunuza gideceğini umduğum harika bir örgü projesiyle karşınızdayım. Bu güzel örgü lifi yapıyorum. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Çocuklar banyo yapmak istemiyorlar mı? Bence bu lif balık arkadaşla her gün banyo yapmak isteyecekler. Sabunu da içinde köpür köpür, foşur foşur yıkanacaklar. İster sabunuyla, ister sabunu çıkartın böyle elini soksun, gayet güzel böyle köpür köpür yıkanabilecekler. Hem de yapımı o kadar kolay ki. Hemen şipşak bir şekilde yapacağız ve ortaya bu balık lifi çıkaracağız. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Balık lifi için hangi ipi kullanıyorum? Nako Gigi Bio kullanıyorum. Çünkü Nako Gigi Bio hijyenik, antibakteriyel bir ip. Yani liflerin de sürekli nemli olduğunu ve bakteri ürettiğini düşünürseniz harika bir ip. Bu iş için bence çok uygun. İçinde kimyasal bulundurmayan Air Fresh akrilik bir ip, hem de dayanıklı bir ip. Muhteşem, yani bunu liflerde ve birçok yerde antibakteriyel olan ortamlarda kullanabilirsiniz. Şiş numarası 4-4,5. Ben 4 numara şiş kullanacağım. Ben bu iki renkte yapacağım ki bir sürü güzel rengi var gerçekten. Bunun renk kodu 12533. Kuyruk ve gövdeyi bu renkle yapacağım. Bu güzel yeşil mavi iple yapacağım. Gerçekten çok güzel. Şimdi kuyruk kısmından başlıyorum. Zaten komple dikdörtgen aynı ölçüde bir parça öreceğiz. 40 tane ilmek atıyorum. 40 ilmek attım. Şimdi lastik öreceğim. Hani böyle kuyruk böyle dalgalı dalgalıdır ya, böyle biraz esnektir. İşte onun için burada lastik kullanıyorum. 2 tane ters, 2 tane düz örerek lastik örgüsü yapacağım. 20 sıra olana kadar. Diğer yüzüne de geçtim. Lastikte nasıldır? Şimdi hangi örgüye geliyorsa onu yapacağız. Burada ters örgü var. 2 ters, 2 düz olarak lastik örgüme devam ediyorum. Sıra lastik ördüm. Nasıl sayıyoruz 20 sırayı? Şuradaki düz örgüleri sayıyoruz. Bakın VV diyorum ya ben. İşte onları saydığınızda 20 sıra olacak. İstediğiniz uzunlukta da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi buraya da bir bağcık yapmak istiyorum. Burayı büzeceğiz. Onun için de delikler yapacağım. O da çok kolay. Şöyle ilk ilmeğimi örüyorum. Şöyle ipimi şişin üzerinden şöyle doluyorum. Ve daha sonraki 2 tane ilmeği beraber örüp kesiyorum. Çünkü doladığımda bir tane ilmek arttırmış oldum. Şimdi ikisini beraber örüp eksilttim ve ilmek sayımı eşitledim. Tekrar doluyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Her doladığımda da orada delikler oluşmaya başlıyor. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Sonuna kadar böyle yapacağız. Şişime doluyorum. 2 tane ilmeği beraber örüp kesiyorum. Yavaş yavaş delikler zaten oluşmaya başladı. Bunu böyle bebek patiklerinde falan yapabilirsiniz, bağcıklı şeylerde. Çok kolay bir yöntemdir. Şöyle 2 ilmeği beraber keselim. Tekrar dolayalım. Sonuna kadar aynı şekilde yaptık. Şimdi diğer yüzde hepsini ters örgü olarak örüyorum. Şöyle. Ve delikler hemen oluşmaya başlayacak. Bakın doladığım ip. Şuradan şöyle geçiriyorum. Bakın. Geçiriyorum. Onu da ters örgü olarak örüyorum. Diğer ilmeği de ördüğümde hemen delik oluştu. Doladığımı örüyorum. Diğer ilmeğimi örüyorum. Hepsi gayet güzel bir şekilde delikler oluşmuş oldu. İşte artık daha belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Bakın daha sonra buraya bir kordon yapacağız ve buradan geçirerek büzeceğiz. Deliklerimiz hazır. Şimdi kuyruk bitti.
Güzel delikleri de bitti. Şimdi pullu bölüme, gövdesine geldik. Bunun için de dalgalı haroşa yapıyorum. Haroşa örebilen herkes yapabilecek, çok kolay. İlk ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. İp bana doğru bakıyor biliyorsunuz haroşada. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. İlkini ördüm, ikinciyi örmeden alıyorum. Üçüncüyü örüyorum. Bakın, birinciyi ördüm, ikinciyi örmeden aldım, üçüncüyü ördüm. Üzerinde böyle bir ip oluştu. İşte bunlar dalgaları, o pulları oluşturacak. Şimdi örmeden alıyorum, örüyorum. Bakın yine bunun üzerinde bir ip geçmiş oldu. Sonra örmeden alıyorum, örüyorum. Yani bir örüyorum, bir örmüyorum. Olay bu kadar basit. İp de haroşa örerken ön tarafta olduğu için ilmeğin üzerinde böyle bir ipten böyle bir desen oluşuyor. İşte ona da dalga deniyor. Bakın şurada belli olmaya başladı. Bu yüzde hiçbir şey yapmadan hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Daha sonra dalgalar böyle iyice ortaya çıkacak. Çok kolay bir modeldir bu. Birçok yerde de kullanabilirsiniz. Hepsini ters olarak ördük. Şimdi bakın dalgalar oluşmaya başladı. İlerledikçe daha güzel olacak. Şimdi ne yapacağız? Dalganın yönünü değiştireceğiz. Daha böyle dalga dalga olsun, aynı hizada gitmesin diye. Onu da ilk iki ilmekte yapıyoruz hep bunu. İlk ilmeği örüyoruz. Biraz önce ne yapmıştık? İlk ilmeği örmüştük. İkincisini örmemiştik. Şimdi onu örüyorum. Böylece dalganın yönü değişmiş olacak. Şimdi örmüyorum. Diğerini örüyorum. Bakın iplerden zaten dalganın yönü değiştiği belli oluyor. Bakın bir burada, bir burada ve diğeri öbür tarafta. Böyle dalgalar oluşmuş oluyor. Şimdi örmeden alıyorum ve örüyorum. Sadece olay ilk iki ilmekte oluyor. Orada bir kaydırma, ufak bir kaydırma işlemi yapıyoruz. Daha sonrası aynı. Bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Bir örüyoruz, bir örmüyoruz. Diğer yüzde de hepsini ters örgü olarak örüyoruz. Üçüncü sıraya geldik. Bakın dalgalar iyice boyutlanmaya başladı. Şimdi yine ilk ikinci ilmekte dalgaları kaydırmayı yapacağız. Bakın ne kadar güzel dalga dalga olmaya başladı. Şimdi ikinci sırada ne yapmıştık? Her zaman olduğu gibi ilk ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği örmüştük. Zaten burada da belli. Şimdi örmeden alıyorum. Şöyle örmeden alıyorum. Diğerini örüyorum. Biraz önce onu örmemişiz zaten. Çok net belli oluyor. Ördüklerimizin üzerinde ip oluyor biliyorsunuz. Ve şimdi örmeden alıyorum. Sadece ikinci ilmekte kaydırmayı yapıyoruz. Daha sonra hep aynı haroşa örer gibi. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar böyle örüyorum. 18 sıra olana kadar da dalgalı haroşa ördüm. Şimdi yüz kısmına geçeceğim. Onun için de sarı renk yine Nako Cici Bibio kullanıyorum. Renk koduna gelince de 1421. Şimdi burun kısmı, o göz kısmını yapacağız. Onun için ne yapıyoruz? İpimizi değiştiriyoruz. Ön yüzden değiştiriyorum. Düz örgülerde ön yüzden değiştiriyoruz. Şöyle ipimi bağlıyorum. Ve düz örgü örüyorum. İşte rengimizi değiştirmiş olduk. Ön yüzden değiştirmemizin sebebi değiştirdiğimiz iplerin bakın izlerinin arkada kalması. O da içinde kalacak. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar düz örgü örüyorum. Ağız, burun ve göz içinde düz örgümüzü ördük. Şöyle arka tarafından ters örgüleri saydığımda 16 sıra olana kadar ördüm. Şimdi bitireceğim artık, lifimiz bu kadar. Bitirme işlemi yapmıyorum. Birazcık ip kesiyorum, şöyle bırakıyorum. Direkt dikerek bitireceğim.
Çünkü bu ağız kısmını büzdüreceğimiz için bitirip tekrar orada bir sertlik olsun istemiyorum. Şöyle şimdi iğnemi ilmeklerin arasından geçirerek şöyle ipimi geçireceğim ve daha sonra da büzeceğim. Tüm ilmeklerin arasından geçirdim ve ipimi çekiyorum. İyice büzdürüyorum. Şöyle ikiye katlayacağım. Bakın balık formu oluşmaya başladı bile. Şöyle. Karşılığına geçiriyorum şöyle ipimi. Ve açıkta kalan deliği de karşılıklı dikerek kapatıyorum. Bakın o delik ve boşlukta kapandı. Şimdi tersini çeviriyorum ve sarı kısmı sarı iple bitene kadar dikiyorum şöyle açıkta kalan kısmı karşılıklı olarak. Sarı kısmı diktim. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Yeşil ipi takacağım ve kuyruk kısmına kadar olan kısmı da yine dikeceğim. Şimdi ters çeviriyorum ve gördüğünüz gibi lifimiz oluştu çok güzel bir şekilde. Şimdi kuyruk kısmını büzmek için oraya bir kordon yapacağım. En basit yöntemle yapacağım. Şimdi yine yeşil renk ipimle 70-80 tane zincir çekiyorum. İstediğiniz uzunlukta. Bu en basit kordon. Sadece zincir çekip de yapabilirsiniz ama şimdi biraz sonra size bir yöntem göstereceğim. Sadece zinciri bağladığınızda çözülmesi zor oluyor. Bakın şimdi bu yöntemle zincirlerimizi çektik. Bir sonraki zincirin deliğinden sokuyorum ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Her zincirin deliğine şöyle bir tane sık iğne yapar gibi yapıyoruz. Böylece zincir kalınlaşmış ve çok güzel, bağlandığında hiç düğüm olmayan harika bir kordona dönüşüyor. Bu yöntemle çok güzel bağcıklar yapabilirsiniz. Şöyle bağcığımız hazır. Bakın çok güzel. Kalınlığı da çok güzel oldu. Şimdi şöyle keseyim ve deliklerinden geçireyim. İşte bağcığımızı da şöyle çekelim ve kuyruğu da daha belirgin oldu. Şimdi şuraya bir göz yapacağım. Yapmak zorunda değilsiniz. Zaten balığa benziyor. Ama gözü de daha güzel bir duruyor sanki. Yine yeşil ipimi alıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ufacık bir halka yapmış olacağım. Şöyle ilmeğimi hazırladım. 5 tane zincir çekiyorum. Ve son zincire batıp şöyle halkamı oluşturuyorum. Ve halkanın ortasına tam 8 tane sık iğne yapacağım. Sekiz tane sık iğne yaptık. Şimdi şu alttaki ipi bir kere daha çekiyorum. Şu deliği ufaltıyorum. Ve artık gözümüz de tamamdır. En tepeye batıp sabitliyoruz.
Gözünü de yerine diktik mi lifimiz tamamdır. İşte lifimiz hazır. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Gözü, ağzı, burnu, kuyruğu harika görünüyor. Ben bu büyük boy banyo sabunlarına göre yaptım. Bir de hani çocuğunuzun eline uygun, isterseniz daha büyüğünü sabunsuz bir şekilde kendinize de uygun yapabilirsiniz. Örgü örüp ev ekonomisine katkıda bulunanlara bence güzel bir hediyelik olarak yapabileceklerini düşünüyorum. Böyle sabunlara rengarenk örebilirsiniz. Bakar mısınız şunu şirin kuyruğuna, pulları da çok güzel oldu, gözü, ağzı. Muhteşem görünüyor. Başta da dediğim gibi ister böyle çocuğunuz sabunla beraber kullanır, şöyle foşur foşur ya da çıkartır, lif olarak kullanır, elini buradan sokar, biyesini açar, keyif onun. İşte dediğim kadar kolaymış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.